Çoğu erkek bunu göremiyor. Muhtemelen sen de dahil olabilirsin. Bazı şeyler fark edilmeden olur. Kimse sana haber vermez ama koşmayı bıraktığında sonuçların ne kadar ağır olduğunu aniden görürsün. Bir noktada durursun ve etrafındaki her şeyin farklı davrandığını, o ana kadar normal sandığın belirsizliklerin aslında birer işaret olduğunu fark edersin. Birçok erkek aylarca mesaj atıp plan yaparken asıl gerçeğin ancak hareket durduğunda, yani o yorucu kovalamaca bittiğinde ortaya çıktığını bilmez. Peki sen koşmayı bıraktığında yanında kim kalır, kim gider? Bu soru koşmayı bıraktığında cevaplanmaya başlar. Bir hafta boyunca ilk mesajı atmadığında, plan yapmadığında, davet etmediğinde tablo netleşir. Bazı insanlar seni gerçekten merak ettiği için ortaya çıkar, bazıları ise hiçbir açıklama yapmadan kaybolur. Çoğu erkek bu noktada paniğe kapılır. Çünkü cevabı zaten tahmin ediyordur. Toplum yıllardır şunu söyler: daha çok verirsen bağlanır. Ama bu sadece yüzeyde kalan bir açıklamadır. Çünkü asıl sebep kimsenin yüksek sesle söylemediği o güç dengesidir. Neden ilgi azaldığında bazı kadınlar yaklaşırken bazıları tamamen uzaklaşır? İşte kimsenin söylemediği o gerçek. İnsanlar verilene değil, hak edilene değer verir. Erkekler çoğu zaman en baştan maksimum yatırımla başlar ve bunun çekim yaratacağını sanır. Oysa bu çoğu durumda çekim değil, alışkanlık yaratır. İlk ay özel olan şey 3. ay sıradanlaşır, 6. ay yetmez. Sen daha fazla verirken o daha az hisseder. Geri çekildiğinde ilişki sarsılır, çünkü o senin karakterine değil, sunduğun standarta bağlanmıştır. Standart yükseldikçe sen o çıtanın altında kalırsın ve şu soru ortaya çıkar: neden daha çok verdikçe daha az karşılık almaya başlarsın? Çoğu erkek bunu nankörlük olarak yorumlar ama sorun nankörlük değildir. Sorun insan beyninin uyum mekanizmasıdır. Bugün heyecan yaratan şey yarın normalleşir. Her büyük jest bir sonrakinin çıtasını yükseltir. Bir gün durduğunda ise şu cümleyi duyarsın: eskisi gibi değilsin. Oysa değişen sen değilsin, onun beklentisidir. Peki bu senin hayatında nasıl görünüyor? Fark etmesen bile o soğudukça sen daha çok yaklaşıyorsun, değil mi? Denge sessizce bozulur ve ilişki karşılıklı seçim olmaktan çıkar. Tek taraflı bir çabaya dönüşür. Peki bu döngü tam olarak nerede kırılır? Bu döngü eşleme kuralıyla kırılır. Enerjiyi eşlersin, mesajı eşlersin, yatırımı eşlersin. O yazıyorsa yazarsın, o planlıyorsa planlarsın. Ama bunu bir manipülasyon veya umutla değil, sadece gözlem için yaparsın. Çünkü burada oyun yoktur, sadece gerçek vardır. Bu noktada bazıları gider, az bir kısmı kalır ve kalan kişi seni sundukların için değil, sen olduğun için seçmiştir. Artık son soru kalır: gidenler mi kayıptır yoksa kalan mı kazançtır? Koşmayı bıraktığında bir şey bitmez. Aslında ilk kez gerçek olan başlar. Kim seni gerçekten istiyor, kim sadece kovalanmayı seviyor, görünür hale gelir. Kendini tüketmeyi bıraktığında enerjin geri gelir ve şunu fark edersin: koşan erkek değer kaybeder, seçen erkek değerin kendisi olur. Eğer bu sana rahatsız edici geliyorsa bu iyi bir işarettir. Ve eğer bunu sarsıcı buluyorsan bir sonraki videoda kadınların neden kovalanan erkeği değersiz gördüğünü konuşacağız. Çünkü bu sadece başlangıçtır.